Kıymetli dostlar selamlar. Las Vegas YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir teknik analiz programıyla da karşınızdayız diyelim. Nasılsınız dostlar, ne var ne yok, keyifler nasıl? Şöyle dostlarımız yavaş yavaş yerlerini alırken bir sohbet muhabbet edelim. Halihazırda katılan dostlarla. Umarım keyifler yerindedir. Son birkaç gündür biraz böyle yeşilli, biraz böyle yükselişli günler yaşadık. Tabii moral motivasyon oluyor. Umarım işlemlerde her şey yolundadır diyelim. Şöyle bir bakalım chat ekranıma kimler gelmiş. Ömer Hocam direkt bağışla başlamış süper chatle. Ömer Hocam hoş geldin. Süleyman Aslan iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkürler, hoş geldiniz. 10 süper chat hedefi varmış. Bir deneyeyim bunu demiş. Ömer Hocam hoş geldin tekrardan. Serkan Hocam sen de hoş geldin. Like atalım, tatlış cici demiş. Hoş geldiniz. Alp Söner selam, kolay gelsin demiş. Hoş geldiniz, teşekkürler. Ömer Hocam rahatsındır biraz bu aralar. Malum yoğunluk, stres biraz gitti ama yenisi gelecek herhalde.
Ömer hocam durmuyor. Hedefin ne olduğunu da okudun sanırım Ömer hocam sen. Evet. Hiç inanasım gelmiyor yükseleceklerini. Sanki içeriye alıp çakacaklar gibi hocam. Siz ne dersiniz? Yani şöyle mümkündür. Yani şu an için genel görünüm, şimdi birlikte bakacağız biraz sonra teknik görüntülere. Bitcoin'le başlarız yine. Total grafikleri inceleriz, Ethereum inceleriz. Bitcoin'e şöyle bir baktığımda, gerçi altcoin'lerin tamamı da aşağı yukarı Bitcoin'le benzer hareket içindeler. Lakin dediğiniz bir durum son kez gerçekleşebilir. Yani ama tekrardan yükselmez mi? Tekrardan yükselebilir. Son bir korkutma hareketi olabilir gibi hissediyorum ben. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi bir yapı var. Bir yükselen yapı var, görüyorsunuz ekranda. Bu yükselen yapıyı takip ediyorum ben. Eğer bir aşağıya kırılım oluşursa yine bir 75-76 binlere tekrardan bir salınım gerçekleşebilir mi düşüncesi bende de yok değil. Tabii altcoin'lerde de benzer durum oluşur böyle bir durumda. Tabii görüntüleri inceleyeceğiz. Yine ben yani kırılımları takip ediyor olacağım sürekli. Eğer aşağı bir alt band kırılımı gerçekleşirse yine bir short işlem denerim. Ama üst band kırılımı aslında kırılmasını bekliyordum. 88 bin üstüne yapmış olduğu hamlede kırılmasını bekliyordum ama tekrardan bir geri çekilme gerçekleşti. Şu an için tutulduğu yerde fena bir yer değil aslında bakacak olursak. Yani bir 92 bin dolarlara kadar bir hareket görmek de mümkündür diye düşünüyorum. Daha rahatım hocam ama bu aralar benim asıl yoğunluk baş. Evet hocam. Eylül'de de kadar kapatacağım kendimi. Kesinlikle hocam. Yani senin başka bir şansın yok gibi duruyor. Pardon, 17 Ağustos'a kadar. Aynen hocam. Yani kaç ay? Hangi aydayız? Hadi diyelim Nisan'a girdik. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. 5 ay. 5 ay bir zorluğum var hocam. 5,5 ay. Ondan sonrası inşallah her şey gönlünce olur. Belki gerek bile kalmaz hocam ya. Bir sonuçları alalım. Kaldı 7 demiş. Ömer hocam coşturuyor. Ömer hocam yapma. Ömer hocam etme. Ömer hocam bir tanesin ya. Gerçekten. Dostlar, Ömer hocam kanalımızın habercisi aynı zamanda. Duyuru kanalımızda görmüş olduğunuz haberlerin birçoğunu anlık olarak Ömer hocam sağ olsun paylaşımını yapıyor. Hiçbir yerde desteğini eksik etmiyor. Gerçekten bir tane can. Sağ olasın Ömer hocam. Eksik olma. Şöyle yavaş yavaş. Hocam işte sınav sonucu bir ay sonra açıklanacak. Bir ay daha az süre değil çalışmak için. Kesinlikle öyle hocam. Kesinlikle öyle. Evet. Bakalım, yayında bir sorun sıkıntı yok diye düşünüyorum. Yavaş yavaş ben ekranımı vereyim. Siz de o ara beğen butonuna şöyle ufaktan tıklarsanız mutlu edersiniz dostlar. Evet, geçtim Bitcoin'deki görüntüleri bakalım, analiz etmeye çalışalım. Ne var ne yok. Anlık olarak 87.764 dolar seviyesinde Bitcoin. Şöyle ki 88.800 dolar seviyesine kadar yapmış olduğu yükseliş aslında kaliteli bir yükselişti. Yapmış olduğu kırılımlara baktığımızda kaliteli bir yükselişti. Lakin
Şuradaki gördüğünüz yapının yani yükselen band kanal yapısı da denilebilir. Bir yükselen takoz görüntüsü de var. Lakin yükselen takoz daha çok tepede meydana gelen formasyon olduğu için daha çok bir kanal görüntüsü söz konusu. Tabii bu kanalın üst bandının kırılması durumunda yani en azından bir 92 bin dolar seviyelerine kadar yükseliş beklemek mümkündür. Lakin kanal üst bandından tepki almış olduk. Şu an için baktığımızda aslında oradan almış olduğumuz tepkiyle gerçekleşen düşüşe baktığımızda şöyle Fibonacci seviyelerine de bakalım. Yaklaşık şöyle ki 0.5 seviyesine kadar bir düşüş gerçekleşmiş diyebiliriz. Hatta şuradan alırsak 0.618 daha güzel oturuyor bu şekilde. Yani bir düzeltme hareketi yani bir ABCD görüntüsü oluşabilir mi diye düşünmüyor değilim açıkçası dostlar. Daha alt zaman dilimlerine bir bakış atalım. Bu şekilde indikatörleri de bakacağım. Şurada bir görüntü oluşumu vesaire var mı diye. Daha önce incelemedim dostlar. Sizinle birlikte inceliyorum. Şöyle bir şuradaki trenin kırılımı ile birlikte bir yükselen yapı oluşmuş. Tabii şu seviyenin tekrardan yukarı yönlü kırılması önemli dostlar. Yani 88.600 seviyesinin tekrardan yukarı yönlü kırılması önemli. Bu seviye kırıldığı takdirde şöyle tekrardan saatlik görüntüme geçiş yapayım. Yani şuradaki yapı çalışma durumu oluşur. Şu yapının çalışma durumu oluşur. Yine yani 92 bin dolar seviyelerine kadar bir atak görme durumumuz mümkün olur dostlar. Tabii aşağıda da takip edeceğim seviye neresidir dostlar onu da söyleyeyim. Aşağıda da 86.370 dolar seviyelerinin aşağı yönlü kırılması durumunda tabii kanal alt bandına bir hareket tekrardan görme durumu söz konusu olur diye düşünüyorum. Tabii buradan yine yukarı bir tepki almamız muhtemeldir. Lakin yükselen takoza benzer yapıların aşağı yönlü kırılması ile birlikte yani şu şekilde diyelim. Yani şöyle bir yapı da olabilir önümüzdeki günlerde. Bu da mümkündür. Yani şurada bir üçgen yapıp onun kırılımını da takip edebiliriz önümüzdeki günlerde. Lakin genel şuradaki yapıya baktığımda eğer şu şekilde kanal alt bandına doğru bir kırılım, bir hareket gerçekleşirse yani şöyle bir hareket görmek mümkündür diye düşünüyorum. Yani son bir defa daha belki böyle bir hareket yapabilirler. Tabii kırılımları takip etmek önemli. Yani tutup da böyle bir hareket öngörüyoruz diye buradan short işleme girmek mantıklı bir iş olmaz. Eğer kırılım gelirse yükselen trendin retestiyle bir short işlemi denenebilir. Tabii ki belli oranda zararı kabul edecek şekilde stop koyarak böyle bir hamle yapılması mantıklı olur diye düşünüyorum dostlar. Onun dışında direkt buradan bir işlem alabileceğimiz bir görüntü yok şu an için Bitcoin özelinde. Bu kısa vade dostlar. Biraz daha orta ve uzun vade yapıları tekrardan inceleyelim. Orta vadede aslında çok fazla değişik bir durum yok. Biraz daha uzun vade bakacak olursam uzun vadede sürekli ifade ettiğim seviye yine 92 bin dolar seviyesi. Önemli bir destek, direnç dostlar. Bu direncin yukarı yönlü kırılımı ile birlikte yeni yükselen yapılar oluşması mümkündür. Yeni rally hareketleri gerçekleşmesi mümkündür diye düşünüyorum. Tabii olası bir geri çekilme durumunda bizim kesinlikle kırmamamız gereken seviye, destek seviyesi 70 bin dolar seviyeleri dostlar. 70 bin dolar seviyelerini kaybetmememiz
önemli diye düşünüyorum. Eğer kaybedersek bir 63 bin dolar seviyesine kadar belki bir hareket tekrardan görme durumumuz olursa benim açıkçası biraz daha böyle piyasaya genel olarak uzun vade daha böyle olumsuz bakacağım bir görüntü oluşur diye düşünüyorum. Yani 70 bin dolarlar kaybedilmediği sürece hala piyasaya yönelik olumlu bakışımı sürdürüyorum dostlar. Onu ifade etmiş olayım. Zaten e, pazar günkü yapmış olduğum yayında bir on-chain veri analizi ortaya koymuştum. On-chain yapısında zaten 2024-25 boğa döngüsüne baktığımızda Bitcoin'in boğa tepesini yapmamış olduğunun tespitinde bulunmuştuk. Yani henüz bir tepe hareketi gerçekleştirmediği apaçık orada görülüyordu dostlar. Ha gerçekleştirir gerçekleştirmez önümüzdeki günlerde bunu bilmek tabii ki mümkün değil. Lakin geçtiğimiz zamanlardaki, geçtiğimiz döngülerdeki yapmış olduğu hareketlere baktığımızda bunun da sürekli gerçekleştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla gelecekte de önümüzdeki günlerde de aynı döngüsel hareketin devamlılığı söz konusu ise şayet yani yine bir yükselen yapı oluşması gerekir diye ifade etmiştik. Yeni bir boğa tepesi, rally tepesi yapması gerektiği noktasında bir analiz ortaya koymuştuk dostlar. Yani şu anki görüntüye de baktığımda bu beklentimin hala devam etmesi için 70 bin dolar seviyelerinin kesinlikle kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani kaybedersek 70 bin dolar seviyelerini yani tekrardan önce bir 53 sonrasında bir 44 seviyesi mümkün olur diye düşünüyorum dostlar. O da artık bizi uzun vade bir ayıp dönemine sokar düşüncesindeyim. Şöyle dominansa bakalım. Tabii Bitcoin güzel bir şekilde böyle usul usul yükseldi. Bu hafta biraz böyle yeşilli gidiyor. Lakin dominans tarafında bakalım. Güzel de bir kırılım gelmiş aslında şuradaki yükselen yapının. Kırılımı da gelmiş daha alt zaman dilimine baktığımızda. Şöyle revize etmeye çalışayım. Evet. Şu an için yani bu yükselişin dominans tarafında da gerçekleşmemiş olması tabii bizim altcoin'lerde de belli oranlarda yeşillik görmemize sebep oldu. Tabii bu hareketin devamlılığını bekliyoruz dostlar. Şu an için baktığımda kısa vadeli dominans grafiği aslında güzel bir görüntü sağlıyor bize. Özellikle şu yükselen kanalın orta band kırılımı ile birlikte daha güzel bir düşüş görmek mümkündür diye düşünüyorum dostlar. Dominans grafiğinde. Tabii dominans grafiğinde asıl olarak baktığımızda şu kanal yapısının yani şu şekilde diyelim kanal orta bandı kırdı, alt bandı doğru bir hareket gerçekleştirdi. Buradan tekrardan bir yani yukarı yönlü hareket durumu söz konusu olabilir. Yani Bitcoin'in tekrardan rally yaptığı, tekrardan bir atak yaptığı dönemde aynı zamanda altcoin'lerin bir düzeltmeye gittiği bir zaman görebiliriz. Altcoin'lerde gerçekleşecek bir düzeltme hareketi ne Bitcoin dominansının yansımasını bu şekilde görürüz. Tekrardan mesela diyelim kanal alt bandı kırıldığı durumda işte asıl bizim altcoin'lerde rally hareketini göreceğimiz hareketler oluşacaktır diye düşünüyorum dostlar. Tabii özellikle 48 seviyesine kadar bir düşüş bekliyorum ben şahsen en az. 48 seviyesine kadar bir düşüş bekliyorum dominans tarafından. Ki bu çok güzel kazançlar sağlar diye düşünüyorum altcoin'ler tarafından. Şöyle Ethereum grafiğimi açayım. Aynı zamanda sohbet ekranımda böyle çok soru varsa eğer üzerinden vakit geçmeden cevaplayalım. O şekilde gidelim.
Ömer hocam coşturmuş valla. 2025 yılı için kriz yılı diyorlar hocam. Demiş Hidayet Avşar. Mümkündür. Mümkündür. Yani riskler hala devam ediyor. Yani global ölçekte bakıldığında yani gerek savaş riski, gerek Donald Trump'ın bu gümrük vergileri meselesiyle bir ticaret savaşı ortaya koyması riski tabii ki var. Bu da bir kriz ortamı doğurur mu? Kesinlikle doğurur. Yani bizzat krizi yaratacak etkenlerdir. Lakin olumlu yönde bir takım şeylerin gerçekleşmesine yönelik de haberler var. Keza Donald Trump'ın da biraz daha böyle söylemlerinde yumuşamalara gittiğini de görüyoruz. Bunlar aslında olumlu şeyler. Fed tarafından da faiz indirimleri durumu söz konusu olursa yani borsaların geneline baktığımızda tekrardan bir yükseliş yapısı, yükseliş dönemi görmemiz muhtemeldir diye düşünüyorum. Yani global ölçekte bakıldığında M2 para arzlarının da şiddetli bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Yani Amerika tarafında da bu yükselişler söz konusu. Bir Japonya tarafında faiz arttırımları, faiz biraz daha sıkı para politikasını sıkılaştırmaya yönelik carry trade'çilerin tekrardan ülkeye geri dönüş yapması açısından bir sıkı para politikasına başlatması söz konusu. Lakin diğer ülkelere baktığımızda yani faiz indirimleri dönemine girdiğini görüyoruz. Bu da M2 para arzlarının daha şiddetli bir şekilde artmasına olanak sağlayan bir kriter dostlar. Dolayısıyla bir kriz olacaksa bile bunun öncesinde borsalarda bir yükseliş hareketi olacaktır diye düşünüyorum şu an için. Şu anki duruma baktığımda tabii yarın ne olur bilmek güç. Eğer özellikle mesela Rusya-Ukrayna savaş meselesinde bu barış anlaşmaları, görüşmeleri tamamen olumsuz bir neticeyle sonuçlanırsa bizim açımızdan kesinlikle iyi olmaz. Altının e, tekrardan çok böyle şiddetli yükseliş hareketlerinin başlattığı bir e, dönem görürüz. Bu da riskli varlıklarda geri çekilmelere sebep olur. Altında biraz daha böyle bizim altın grafiğinde daha böyle yatay seyreden bir yapı görmemiz gerekiyor. Altın çok şiddetli yükseliyor. Özellikle bu küresel risklerin arttığı dönemlerde altın fiyatının yükseldiğini biz sürekli görüyoruz dostlar. Altın biraz daha böyle yatay seyrederken riskli varlıklar daha böyle rahat nefes alacaktır diye düşünüyorum. Özellikle yani Rusya-Ukrayna savaşı bunda belirleyici olabilecek haberlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Keza Amerika'da da Donald Trump'ın bu gümrük vergileri meselesinde biraz daha böyle yumuşamaya gitmesi ki başladı. Somut net adımlar atılması bu yumuşama noktasında daha böyle etken olacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak 2025 yılı açısından baktığımda genel değerlendirmem bu Hidayet Hocam. Ömer Hocam 10 süper chat hedefimiz tamamdır demiş. Hocam erken tamamladın ya 10 süper chat'i. Neyse madem tamamlandı sözümüzü tutarız yani. Ürün var bir aklımda söylemek istediğim. Onu yani potansiyelini yüksek gördüğüm bir ürün var. Da burada konuşmadığımız bir ürün değil aslında. Konuştuğumuz bir ürün ama özellikle ifade etmek istiyorum bu ürünü. Daha sonra bu ürün özelinde bir video da hazırlamak istiyorum aslında. Daha derinlemesine araştırma yaparak böyle daha derli toplu bilgiler sunarak bu ürün özelinde bir video da hazırlamak istiyorum ama genel olarak yani şimdi bir bezdirme dönemindeyiz altcoin'lerde de Bitcoin'de de bir bezdirme dönemindeyiz. Tabii korkunun had safhada olduğu bir dönem aynı zamanda. Bu dönemler tabii özellikle bizler gibi küçük yatırımcıların korku içerisinde, panik içerisinde satış gerçekleştirdiği dönemler olsa da biz bakıyoruz ki
Telegram duyuru kanalımızda da zaten haberler paylaşıyor. Sabitlenen yorumlarda mevcut. Siz de katılırsanız dostlar, oradan anlık olarak haber akışına erişim imkanı sağlarsınız siz de. Yani o haberlere baktığımızda balinaların bu tarz dönemleri genelde alım yönlü olarak değerlendirdiğini görüyoruz dostlar. Keza MicroStrateji gibi büyük kurumsal yatırımcıların da bu tarz dönemlerde gerçekten alış yönlü güzel hareketler yaptığını görüyoruz. Yani özellikle bu tarz dönemleri bizim de böyle akıllı parayı takip etmemiz, akıllı paranın arkasında smart money dediğimiz kurumsal yatırımcının arkasında bir pozisyonda bulunmamız gerekiyor. Dolayısıyla belli ürünlerde, kaliteli ürünlerde böyle ufak ufak kademeli bir şekilde toplama yapmak kıymetli diye düşünüyorum. Mesela düştükçe toplamak önemlidir diye düşünüyorum. Ki bu üründe böyle mesela düşebilir, fiyatı düşebilir, şu anki bulunduğu seviyelerden daha aşağı bir seviyeye gelebilir ama çok böyle önemsemiyorum. Böyle düştükçe mesela belli destek bölgelerine bir hareket gerçekleştirdiği durumda oralardan toplamayı düşündüğüm bir ürün. Bunu da sunacağım. Genel piyasa incelemesini tamamlayayım. Sürpriz olarak onu da sunacağım. Madem Ömer Hocam hedefi tamamlamış, sözümüzü tutalım. Hocam takos filan boş verin. Siz biraz sohbet edelim. Neler yaptınız bugün? Hollanda'da horoz sesi ile uyanılıyor mu? Demiş. Serkan Hocam. Yok. Horoz köylerde evet uyanılabilir de. E, Yani biz çalar saatte uyanıyoruz hocam. Yapacak bir şey yok. Çalıştım geldim. Biraz hava kapalı Hollanda'da bugün. Hafif böyle yağmur atıştırıyor. Her zamanki Hollanda havası diyeyim. Yani onun dışında keyifler yerinde, bir sorun sıkıntı yok. Hocam gerçekten sana beni iyi niyetli soruyorum. Bitcoin nereye kadar? Aha tamam oldu. Buradan artık kalkar gideriz dersiniz. Ben 68 diye düşünüyorum. 70 hocam. Yani 70 seviyesinde likidasyon var. Ya o likidasyonu ben alsın istiyorum ya. Yani o bir analiz değil bu. Bir beklenti değil. Bir temenni. Yani böyle olsun istiyorum yani. Böyle olursa çok güzel olur. Para kazanırız diyorum. Ya olur mu, yaparlar mı bilmiyorum açıkçası. Bakınız yani 70 bin dolar seviyelerinde gerçekten şiddetli bir likidasyon var. Binance 3 aylık grafiğe baktığımda. Yani Bybit'e bakayım. Bybit'te de benzer bir görüntü sanki vardı diye hatırlıyorum. Genelde hacimli borsalara bakmak iyi olacaktır. Evet, Bybit'te de aynı lokasyonlarda bir likidasyon var. Ondan sonra hangisine? OKEX. OKEX hacimli bir borsa. OKEX'e bakalım. OKEX'te de yine aynı şekilde. Ya şuralardan alınan longlarla birlikte 63 dolar, 63 bin dolar seviyesinde de bir long likidasyon oluştu ama buraya kadar gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. 70 bin dolar seviyesini fiyatı gerçekten tutması gerektiğini düşünüyorum. Eğer düşecekse. Yani bu demek değildir ki fiyat 70 bin dolara kesinlikle gelecek. Böyle bir beklentim var gibi bir şey söylemiyorum. Öyle anlaşılmasın. Yani geçmişte çünkü yani defalarca yani bu tarz böyle dönemlerde, kritik dönemlerde aşağılarda oluşan likidasyonu almadan yukarı gittiğini, böyle takır takır böyle destek dirençlerini yukarı yönlü kırdığını gördük biz. Yine öyle bir dönem görmemiz olanaksız değil. Temel taraftan gerçekleşen haber akışına baktığımızda zaten bunun da mümkün olduğunu görüyoruz aslında. Böyle bir şey de mümkün. Tabii kırılımlara bakmamız lazım burada bizim. Yani element uydurma gibi bir durumumuz yok. Bitfinex'e bakmak istiyorum. Bir de Bitfinex'i görebilirsem. Evet. Bitfinex diyor. Veri yok diyor. Nasıl veri yok? Nasıl veri yok? Nasıl veri olmaz? Ücretli olabilir. Ücretli olabilir. Kraken'e bakalım. Bunlar ücretli mi veriliyor? Sanırım ücretli. Çünkü açılmadı. Bitket'i bakalım. Evet, Bitket'te verdi. Bitket'te de aynı şekilde 70 bin dolar seviyelerinde bir birikim var.
bir short likidasyon birikimi de var. Bayağı da kuvvetli. 117 bin, 118 bin dolar seviyesinde. Ama burası tabii daha yakın aslına bakıldığında. Bakıyorum Bitket'te de bayağı bir likidasyon var aslında. Bayağı bir birikim var. Az buz değil. Evet, Binance kalsın. En hacimli borsa Binance olduğu için Binance tarafından takip etmek daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani bunu illa alacak diye bir şey tekrardan ifade etmiş olayım. Yok. Almadan yürüyüp gidebilir. Ama alması bizlerin daha garanti para kazanabilmemiz açısından iyi olacaktır diye düşünüyorum yani. İsteğim o yönde, alması yönünde. Kırılımlara bakacağız dediğim gibi tekrardan. Evet. Hocam bizde ezan okundu. Ben iftara kaçar. Hocam Allah kabul etsin. Afiyet olsun. İyi yayınlar herkese. Kanala sahip çıkın demiş. Afiyet olsun hocam. Ummazur. Selamünaleyküm. İyi yayınlar demiş. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Pardon. Hocam Ethereum 2020 gelir mi? Bakacağız. Ethereum'a bakmadık. Ethereum düşer Allah'ın izniyle demiş. Bakacağız Ethereum'a bakacağız. Ethereum'a bakmadık da. Mustafa Rad yorumun nedir hocam demiş. Rad'a da bakalım. Not alayım da unutmayalım. İdare Tavşar. Plan D diye birisi hocam belki Twitter'da görmüşsündür. Görmedim. 62 bin retest gelebilir. Sonra 200 bin dolar yolculuğu başlamasını bekliyorum. Nisan'ın ilk ve ikinci haftası yükselişlerin başlamasını bekliyorum diyor. Ya imkansız diyemiyorum hocam. Gerçekten olabilir. Yani bu piyasanın market maker'ı gerçekten çok acımasız. Öyle böyle değil. Gerçekten çok acımasız. Ama 70 bin dolar kaybedildiği takdirde ben ciddi paniğe kapılırım. Ya ben de paniğe kapılırım yani öyle söyleyeyim. Yani 62 bin dolar seviyelerine kadar bu piyasaya düşürürlerse ve oradan 200 bine getirirlerse gerçekten yani o acımasızlığı bir kez daha yaşamış oluruz yani. Birçok kişi de silkelenir. Yani ben zor dururum. Silkelenmem, ben yine satmam. Yani çünkü dediğim gibi tamamını kaybetsem bile ben spot ürünlerimin benim hayatımda herhangi bir olumsuz değişiklik olmaz. Yaptığım yatırımları o çerçevede yapıyorum. Hatta düşerse ekleme bile yapabilirim belli kaliteli ürünlerde. Ama gerçekten bu piyasa açısından birçok kişi açısından hiç iyi bir hareket olmaz. Bunu da ifade etmiş olayım yani. 70'in kırılması iyi olmaz bizim için. BTC'de 88.500 direnci sert mi ve RAT yorumun nedir hocam? Sert değil hocam, yani 92 bin dolar seviyesi sert bir direnç. RAT yorumuna geleceğim. Piyasanın incelemesini tamamlayıp RAT bakacağım. Ben geçen ay Volendam'da idim. Orası soğuk hocam. Volendam. Tamam. Bana uzak galiba orası. Burası da yani şu aralar biraz soğuk. Hocam 70 aldırırlar mı market maker, beklentini vermez gibi. Yani şöyle, beklentim değil, isteğim aslında. Yani şimdi herkes görüyor buradaki seviyeleri. Biz de görüyoruz. Market maker da görüyor. Ya bizzat market maker tarafından oluşturulan, borsa botları tarafından oluşturulan likidasyonlar da olabilir. Borsalar kendilerini burada likide etmek istemeyebilirler. Milleti short'a ikna edip patır patır yükseltirler yan piyasayı. Bu da mümkün. Bu da mümkün. İşte kırılımlara bakacağız hocam. O verilerin yanlış olduğu söylen, ne kadar doğruluk garanti acaba? Aynı şeyi biz de söyledik. Yani bu verilerin doğruluğu noktasında yani bizler de çok büyük çekincedeyiz. Serdar hocam da ifade etti burada geçmiş olduğumuz yayınlarda. Ben de ifade ettim. Yani hiç mi kapatılmaz? Gerçekten bu likidasyonlar yani buraya kadar düşmüş.
70 bin dolar seviyesinde likidasyon var. 76 bin dolar seviyesine kadar düşmüş. Hiç mi kimse kapatmaz? Yani işlemini. Herkes illa likit olsun diye mi bekler? Yani veya niye artmaz mı? Artış var gerçi de. Yani o verilerin doğruluğu noktasında biz de gerçekten şüphe içindeyiz. Onu da söylemiş olayım. Ama herkes bu verileri görüyor. Herkes bu verilere göre işlem alıyor sonuçta. O da bir gerçek. Yani zaten piyasanın hareketine yani ne tarafa doğru gideceğini ne karar veriyor? Genel olarak kişiler, yatırımcılar hangi görüntü üzerinde işlem alıyorsa, ağırlık ne yöndeyse hareket de o şekilde oluşuyor. Yani ben bunu görüyorsam başkası da bunu görüyor. Piyasanın tamamı bunu görüyor. Herkes buna göre işlem alırsa yani bu görüntü çerçevesinde gerçekleşir. Dolayısıyla yani verilerin yanlış olması önemli midir? Tabii ki çok önemlidir. Ama görüntü nedir? Görüntü de bu. Yani şu an CoinGlass bu verileri sunuyor. Mecbur biz de bu verileri görüyoruz ve bu verileri sunmak durumunda kalıyoruz. Hocam çok sevindim iyi olmanıza. Son yükselişi hatırlayın, düşüşlere korkuya alıştırdılar. Bitcoin ve altcoin'ler nasıl yükseldi? Sonunda aldırdı tepeden insanlar. Evet, yine aynı korku var piyasa havasında. Yani bu korkunun olması aslında bizim açımızdan iyi. Korku ne kadar yüksekse dönüş potansiyeli de o kadar yüksektir benim açımdan baktığımda. Ben aslında yani korkunun ne yazık ki artmasını istiyorum. Biraz acımasız bir yorum olabilir ama korku arttıkça bizler bu piyasada kazanan tarafta olabiliriz diye düşünüyorum. En azından ben yani şu ana kadar korkuyu satın alan tarafta olduğumu düşünüyorum. E, Umarım kazanırız. Aylar Liquidity ile CoinGlass verileri farklı, hangisi doğru? Genel itibariyle aşağıda likidasyon kalmadı görünüyor. Bizim de paylaşıyoruz hocam. Onları da takip edin. Ücretli verileri de paylaşıyoruz. Ahmet hocam onları da her gün günlük olarak atıyor kanala. Onu da takip edin. Likidasyon verilerini, Bitcoin ve Ethereum'un likidasyonlarını, emir defterlerini sadece vadeli tarafta değil, aynı zamanda spot tarafta emir defterlerini de atıyor. Ücretli verilerdir onlar. Telegram duyuru kanalımızda var. Günlük olarak atılır. Ahmet hocam sağ olsun onları atıyor. İyi yayınlar, bol şans demiş Korlu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Phantom hocam demiş Süleyman Aslan. Eski Phantom, yeni S. Sonic değil mi? Phantom. BTC 88.500 kırarsa 92.000 bekleriz demiş. Evet evet. Evet. Orada zaten var. Kanalın üst bandı da o bölgede hocam. Zaten onu ifade ettim ben de Bitcoin değerlendirmemde. Dedim ki şu şekilde geçeyim. Şöyle saatlik görüntüye. Şu tepe bölgemizi tekrardan kırarsak 92 bin dolar seviyesine kadar bir hareket gelir dedim yani şu bölgeyi kırarsak. Yani genel ama takip ettiğim yapı da şudur. Şu kanal gibi görünen yapı, yani kanal mı dersiniz? İsim çok önemli değil aslında. Yani isimlere de takılmamak lazım. Önemli olan görüntü ve kırılımlar. Kırılımlar nereye doğru gerçekleşecek? O önemli. Evet. Hocam dün mantarlar vardı doğada yedim. Google resimlerini çekip sorgulattım. Bir tuhaf oldum bilemiyorum. Sanki şirinler gelip geçiyor. Belki sade sodayı çok kaçırdım. Belki de zehirlendim. Hocam zehirlendiysen şu an yazamıyor olurdun diye düşünüyorum ya. Şu an bir şey yoksa afiyet olsun. Bol bol kancan olsun. İftara geçeceğim hocam. Ratıyorum dinleyip sana. Oo, tamam hemen. Hemen rat. Hemen bekletmeyelim. Ama hemen rat.
Böyle saat farkı olunca ne yazık ki Ramazan'da mümkün mertebede geç açmamaya çalışıyorum yayınları. Neyse, Ramazan'da bitmek üzere Allah'ın izniyle diyelim. Rat böyle şu an için çok iyi olduğunu söyleyemem Rad'ın. Şu bölgeyi tutması lazım kesinlikle. Şu bölgede tutulması lazım. Dağıt zaman dilimlerine geçeyim. Yok, onu değil. Şunu sileceğim. Şunları sileyim. Evet. 80 sentin altına kırılım gerçekleşmemesi gerekiyor hatta. Gerçekleşmesi iyi olmaz. Kısa vadede, çok daha kısa vadede şuradaki trend takip edilebilir. Oradan almayalım. Şuradan alırsak sanırım daha iyi olacaktır. Şu trend takip edilebilir. Şu trend kırılımı takip edilebilir. 80 sent üstünde kesinlikle görmemiz gerekiyor fiyatı. Onun dışında ilk direnç yiyeceğimiz alan, potansiyel alan 97 sent seviyesi. 97 sent seviyesi de kırılırsa evet, 97 sent seviyesi de kırılırsa sonraki direncimiz zaten iğne. Şuradaki iğnenin olduğu yer 1.22. Ama eğer bu ürün para kazandıracaksa, gerçekten asimetrik bir kazanç potansiyeli yaratacaksa, uzun vade yorumumu yapıyorum. Şuradaki trendin kırılması gerekir. Onun için de daha var. Şu anki gündemimiz olan bir trend değil. Onu da söylemiş olayım. Yani şu an için 80 sent seviyesini koruması gerekir. Yani koruyamazsa bu seviyeyi koruyamazsa, evet, zaten çizmişiz yani burada. Kaç? 49-50 sent seviyelerine kadar bir düşüş daha yapması muhtemeldir diye düşünüyorum. Rat bu şekilde. Afiyet olsun Mustafa Hocam. Allah kabul etsin. Kusura bakma, beklettik. ...76.000'e inen market maker orada büyük bir şey olsa 72-73'lere saniyesine iğne atıp çıkardı. Fake yani. Hocam bizzat borsalar tarafından da olabilir. O yüzden şüpheliyim ben de. Ben gerçekten o verilerin doğru olup olmadığına yönelik bizim de ciddi şüphelerimiz var. Daha önceki yayınlarda da zaten bunu ifade ettik. Aynı bu şekilde. Yani doğru olmayabileceği noktasında zaten ifadelerimiz var bizim de. Ama sonuçta o likidasyonları ben görüyorum orada. Ben görüyorum, siz de görüyorsunuz, başkası da görüyor. Yeni işlem alan trader da görüyor. Herkes görüyor. Mesele o. Likidasyon yukarıda, yani long kaçan uzun vadede kazanacak, şu an kazanıyor zaten. Ya umarım hocam. Umarım gitmez zaten yani şöyle yani ben oradaki görüntünün kaybolmasını istiyorum. O ayrı mesele. Yani oradaki görüntü şimdi kaybolacaksa kaybolsun ve gitmesin yani. Ama yani gerçekten yok mu acaba? Ona da emin değilim. Likidasyon gerçekten yok mu? Gerçekten orada likidasyon varsa alınmasını da isterim. Ama şöyle bir durum söz konusu. Oradaki likidasyon gerçekten varsa illaki o likidasyonu almak zorunda değil. Yani 76'lara inen bir market maker 72'lere 73'lere bir iğne atmak zorunda değil. Keza bizzat market maker tarafından oluşturulan likidasyonlarsa eğer, botlar tarafından, borsa botları tarafından oluşturulan likidasyonlarsa, yani borsanın kendini likit etmemesi durumu da söz konusu olabilir burada. Hocam 3 ayki fiyatlarına gelir mi altcoin'ler? Bazıları diyor rally gelirse 2 mumda gelir. 3 ayki fiyatlarını diyor. Sizin fikriniz nedir? Teşekkür. 3 ayki derken anlayamadım hocam. 3 ayki. 3 ay önceki mi?
3 ay önceki fiyatlarına hepsi gelmez hocam. Hepsi kesinlikle gelmeyecek. Kaliteliler gelir. Bir rally döneminde kaliteliler gelir ama hepsi kesinlikle gelmeyecek. Evet, S oldu demiş. Ona bakacağız. Hocam W bakar mısın lütfen? Tartış W'da not aldım. RAD'a baktım. RAD'ı sildim. Vedat hocam hoş geldiniz. XRP yorum alabilir miyim? Kısa vadede ne olur demiş. Vedat hocam XRP sormuş. Vedat hocam nerelerdesiniz ya, ne zamandır göremiyoruz sizi. Kısa vade XRP. O veriler doğru olsa ve ona göre çalışsa herkes zengin olur. Neticesi herkes batık demiş. Short long oldukça bu piyasa yatırım aracı olmaz olan spotçuları oluyor. Yani şöyle spotçular biraz sabır taşı olması lazım ya. Spotçu olmak biraz onu gerektiriyor hocam. Yani kademeli toplayacaksın. Tepede de almayacaksın tabii. Heyecan, millet açgözlü bir şekilde hangi ürün alayım diye kovalarken sen nereden satayım diye bakman lazım. Spotçu dediğin trader bu şekilde hareket eder. Millet korku içinde satmaya başladığı zamanlarda güzel kaliteli destek lokasyonlarından alım kovalayan kişi trader, işte spotçu odur. BOME'ye bakar mısınız hocam? Teşekkürler. BOME gelmeyebilir hocam. Hidayet hocam. BOME'ye bakacağım. Merhabalar. Buralardayız demiş. Eyvallah. Hoş geldiniz tekrardan. Ethereum'a kısa vade. Bakacağım hocam. Daha piyasanın tamamını incelemedim. Daha total grafiklerime bakacağım. Ethereum'a bakacağım. Sohbete daldık biraz. Fiyat bir illüzyon. Crash oyunlarına benzetiyorum ben kripto marketi. Evet, fiyat bir illüzyon. Bence de fiyat bir illüzyon olabilir. Özellikle Bitcoin'de fiyatın illüzyon olduğunu görebiliriz önümüzdeki dönemlerde. Ama bu iyi mi olur, kötü mü olur? Onu kestirmek güç. Yani Bitcoin yarın öbür gün 1 milyon dolar olur belki. Ama biz bundan para kazanır mıyız? Bizim açımızdan iyi olur mu? Yani Bitcoin'in 1 milyon dolar olduğu bir global finansal koşullar altında içinde bulunduğumuz, yaşadığımız ülkedeki ekonomi durumu nasıl olur? Yani evet, fiyat illüzyon, rakam illüzyon. Ya mesele işte içinde bulunduğumuz sistemin yarattığı enflasyonun üzerinde bir para kazanabiliyor olmak. Mesele bu. Enflasyona karşı mücadele vermeye çalışıyoruz. Ethereum ne yapmaya çalışıyor hocam? Planları nedir acaba bunlar? Ethereum kesinlikle teknik aslında Ethereum, hiç grafiği açmadan şunu söyleyeyim. Grafiği de açacağım bu arada. Ethereum teknik görüntüleri ben çok önemsemiyorum artık ya Ethereum'da. Ethereum'da ben şuna takip ediyorum. Şu iki meseleyi takip ediyorum. Bir, güncelleştirmeler. Ethereum'daki güncelleştirmeler. İki, ETF'lerdeki staking'in aktif olması. Staking kabul edilmesi SEC tarafından. Ethereum staking'lerinin kabul edilmesi. Ethereum'a baktığım iki şey bu. Yani başka da bir şey önemsemiyorum diyebilirim Ethereum'da. Ya da Bitcoin'in 1 milyon dolar olduğunu, bir dünyada rezerv para hala dolar olur mu ve şu anki hakimiyeti. Aynen. Aynen. Ne olur işte bunu kestirmek güç hocam. Ama dediğiniz doğru bence de. Fiyat bir illüzyon. Kesinlikle öyle. Fiyat bir illüzyon. Ya o fiyat, o rakamın realitede ne yapabildiği zamansal olarak değişmekte yani. Her zaman değişiyor. Ethereum 2300'den 1400'lere hareket bekleyenler var. Hocam teknik onu mu söylüyor? Ya ben aslında 1735 dolar seviyesinde bir destek olduğunu düşünüyorum. O destek kırarsa 1400'lere kadar bir düşüş gerçekleşebilir.
Zaten bir sonraki seviye 1400 ama 2300'lere gelip oradan 1400'lere gelir mi? Ethereum böyle bir hareket yaparsa önce 2300 sonra 1400, Bitcoin önce 110.000 sonra 63.000 yapması lazım. Gibi bir şey oluyor çünkü. Evet, bakalım Ethereum'a da bakayım artık. Hemen yayınımı hızlıca kontrol edeyim. Siz de orada da faydalı buluyorsunuz. Beğeni butonuna tıklarsanız mutlu edersiniz. Bir haber mi geldi? SEC Ripple davasını düşürdü. Bu yeni haber değil ama eski haber. Hemen Ripple açayım madem. Bu eski haber ya. XRP USD benim hazır grafiğim bu muydu? Evet. Bu eski haber ya. Yeni haber değil. Ama kırılımda gelmiş. Güzel de kırılım gelmiş. Umarım fake out olarak bırakmaz. Şurada kırılım önemli bir kırılım dostlar. Hatta retest de yapmış. Tekrardan XRP 2.83'te görmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. 2.33 hala önemli seviye. 2.33 kaybetmemesi gerekir kesinlikle. Öyle bakalım. Şuradaki seviye de önemli seviye. Evet. Şu seviye de önemli seviye. Keza zaten şu seviye aslında şurada bir ikili dip var dersek o ikili dibin boyun bölgesini ifade ediyor bu seviye. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte yani şuradaki ikili dip formasyonunun çalıştığını görmek mümkün olur. O da zaten buradan itibaren 3.20'lere kadar bir hareket getirir. Kısa vade sorulmuş. Zaten kısa vade yorum yapıyoruz. Aynı zamanda XRP yorumunu da tamamlamış olumlu şekilde. Dağıt zaman dilimlerine bakayım. Ne görünüyor? Evet. Dağıt zaman diliminde bakacak olursam Ethereum'a da geçeceğim. Bu arada. Şuradaki iğne hoş durmuyor. Şurasını alırsak bir trend var mı? Evet. Şöyle çizilebilir. Trendi kaybetmemesi de gerekir bir yandan. Şu yükselen trendi. Tabii kısa vadede alt zaman dilimlerinde bakıyorum. Evet, şu üçgen belirleyici olur kısa vade. Şu üçgen belirleyici olur. Kırılım nereye gelir? O tarafa gider. Kırılım nereye gelir? O tarafa gider. Tabii 2.52 seviyesi yukarı yönlü kırarsa 3.20 seviyelerini biraz böyle orta vade, kısa vade değil, orta vade görmek mümkün olabilir diye düşünüyorum XRP'de. Evet. Ethereum'a bakalım. Ethereum'a bakamadık bir türlü. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da dostlar şu an için aslında fena durmuyor. Şöyle ki fena durmuyor. Bir yükselen kanal yapmış. Bu da Bitcoin'de olduğu gibi bir yükselen kanal var. Yani benzer hareketler yapıyor zaten. Burada söylediğimiz hareket burada gelmiş. Kırılımdan sonra testini burada yapmış. Yeni yüksek tepe yapması güzel dostlar.
Bakın şu tepenin üstünde yeni bir yüksek tepe yapması güzel. Yani yükselme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Şu kanalı takip edeceğiz dostlar ya. Şu kanalı takip edeceğiz. Ethereum'da da kısa vadede şu kanal önemli. Tabii daha orta uzun vade majör destek direnç seviyelerini zaten her yayında ifade ediyorum. Yani 1943 dolar seviyesinin üzerindeyiz zaten, bu açıdan bir sıkıntı yok. Ama 2158 dolar seviyesi çok önem verdiğim bir seviye. Bu seviyenin üzerinde kırıp kalıcılık sağlarsak Ethereum'da güzel hareketler olabilir. Onun dışında 2300 dolarda değil, benim direncim 2400 dolarda. Yani şu seviyelerde. Yani buraya gelir, buradan tekrardan 1400 dolara kadar bir hareket gerçekleştirebilir mi? Yani şuraya bir Fibonacci görüntüsüne bakalım. Bir ters ABC'de belki düşünen var. Yani buraya kadar gelirse o da 2-3 bin dolar seviyesine kadar bir yükseliş. Yani şu şekilde bir hareket yapıp buradan tekrardan şu hareket. O da neresini gösteriyor? O da 1300'ü gösteriyor aynen. Evet, böyle bir ters ABC'de yapısı oluşursa mümkün olabilir. Ama yeter de, yani onu da yaparlarsa yani Ethereum buraya kadar yükseldiğinde ters ABC'de çalıştırırlarsa iyice bezdirirler, yani gerçekten bezdirirler. Hoş bir görüntü olmaz. Yani zaten 2158 dolar seviyesinden sonraki seviye de zaten en önemli seviyede şu seviye dostlar. 3000 dolar seviyesi. Bakınız, yani şuradan geliyor, daha geçmişten gelen seviye. Şuralardan gelen seviye. Önemli bir seviye yani. Bakınız, kırdıktan sonra zaten uzun bir süre altında seyretmişiz. Onu kaybettiğimizde zaten derin düşüşü yaptık. Ki zaten ifade etmiştim, yani 3047 dolar seviyesini aşağı yönlü kırdığımız takdirde kademe kademe önce 2400 sonra 1800'lere kadar bir hareket görmek mümkün olur diye daha şu zamanlarda ifade etmiştik. Şu an ama alt zaman diliminde Ethereum için çok olumsuz konuşamayacağım. Şu kanal yapısını takip etmemiz gerekiyor Ethereum'da. Total'e geçtim. Total. Totalde tepki aldığımız nokta gayet kaliteli bir nokta. 2.45 trilyon dolar seviyesinden tepki almış olmamız önemli. Aslında Bitcoin tarafında görmediğimiz 70 bin doları Total tarafında gördük. Yani bu seviye aslında Bitcoin'deki 70 bin dolar seviyesindeki likidasyon seviyesiyle aynı seviye. Yani Total grafiği Bitcoin'de görmek istediğim seviyeyi göstermiş oldu. Yani onu söylemek mümkün. Yani benim en sevmediğim grafik Total Market Cap grafikleri arasında Total 2 grafiği. O da zaten Ethereum'dan kaynaklı olarak böyle bir grafik söz konusu oldu. Ethereum çok kan kaybettiği için biz Total 2 tarafında daha derin düşüşler yaşadık. Yani normalde şu seviyelerde tutunması gerekirken, şu seviyeler tutulması gerekirken daha düşük seviyelere kadar bir hareket gördük. Yine ama en azından 1 trilyon dolar seviyesini kaybetmemiş olduk. Bu da iyi. Keza bu seviyede önemli bir seviyeydi. Total 3 grafiği en çok önem verdiğim grafiklerden bir tanesi benim. Total 3 grafiğinde beklediğim tek seviye 1.13 trilyon dolar seviyesi. Bu seviye yukarı yönlü kırıldığı takdirde biz altcoin'lerde güzel günler geçireceğiz diye düşünüyorum.
Yani bu seviye uzun, yani senelerden beri kıramadığımız bir ATH seviyesi Total 3 tarafında. Bu seviye yukarı yönlü kırdığımız andan itibaren biz 2024-2025 sezonu altcoin rallisi buradan itibaren başlamıştır diyebiliriz. Yani ondan sonra artık 2 ay bir süre mi geçer, 3 ay bir süre mi geçer, 5 ay mı, 6 ay mı? Yani nasıl bir süre geçer belirlemek güç. Lakin yani 1.13 trilyon seviyesini kırmadan biz Total 3'te, hani geçmiş dönemlerde görüyorduk ya, bir bakmışız akşamdan sabaha e, ürünün bir tanesi 2x yapmış, 3x yapmış falan. %70 yükselmiş, %80 yükselmiş. Yani tek gecede böyle çok ciddi yükselişler görmüş diyelim. Ancak 1.13 trilyon dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra mümkün olur diye düşünüyorum. Adres grafiğim e, çok iyi. Yani şu bölgeyi fake out olarak bıraktı dostlar. Keza ifade etmiştim, yani 222 milyar dolar seviyesini e, korumuş olması önemli olsa da şuradaki yükselen trendin kırılması hoşuma gitmiyor demiştim. Umarım demiştim burasını FK'da olarak bırakır ve tekrardan trendin içine kendisini atar demiştim. Ve o şekilde oldu. Umduğum şekilde oldu. Temenni ettiğim şekilde oldu. Bu güzel. Bu umutları biraz daha böyle yeşerten bir görüntü, onu ifade etmiş olayım dostlar. Evet. DXY tarafında söyleyebileceğimiz bir şey var mı? DXY tarafında tabii minör destekti ama bu minör desteklerin çok da tutacağını sanmıyorum. En azından bir 99 seviyesine kadar bir hareket görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Dolar endeksi tarafında şu kanal orta bandını aşağı yönlü kırdıktan sonra zaten dolar endeksi tarafında biz güzel bir hareket görmüş olduk. Tabi bu hareketi görme sebebimiz Bitcoin ve diğer global piyasaların düşme sebebiyle aynı sebep olduğu için biz bunun yansımasını olumlu bir şekilde ne yazık ki yaşayamadık. Lakin risklerin azaldığı bir ortamda dolar endeksinin aşağı yönlü hareketini sürdürmesi ile birlikte biz güzel, daha güzel günler geçireceğiz diye düşünüyorum dostlar. Evet, altın her zamanki gibi en sağlam duran ürün. Altında beklentim ne yazık ki hala 3251 dolar seviyesi ons altında. Bu seviyeyi beklediğim bir seviye burası ki belli finans kuruluşları da beklentilerini 3200 dolar olarak revize etmişlerdi. Ben Fibonacci görüntüsü itibariyle, hangi Fibonacci? Şu Fibonacci. Şuradaki trend temelli Fibonacci görüntüsü itibariyle önemli gördüğüm bir seviye. 3251 seviyesi. Dolar dominansa bakalım. Dolar dominansta evet. Evet, dolar dominansında bakınız 5 seviyesini kırması gerekir. 5'ten dönmüş. Şurada 5'e iğne atmış. 5 seviyesi kırarsa daha böyle rahat nefes alacağımız bir yapı oluşur diye düşünüyorum. Dolar dominansın 5 seviyesini kırması gerekir. Bunun dışında bakacağımız başka bir şey var mı? Piyasanın geneline ilişkin şöyle hızlıyorum. Ethereum Bitcoin'e bakalım. Bayağıdır bakmadık. Şöyle haftalık görüntüde bir bakalım Ethereum Bitcoin'e. Yani Bitcoin karşısında zaten rezil rüsva oldu yani Ethereum. Yani şuradaki trend kırılmadan Ethereum şiddetli yükselişlerini yapamayacak gibi duruyor. Lakin en azından trend teması bile gerçekleşse, şuralardan itibaren bir trend teması bile görmüş olsak biz Ethereum Bitcoin grafiğinde, Ethereum'un güzel yukarı yönlü hareket
yapacağını görürüz. Şurada CM vadelerinde bir hafta sonundan itibaren bir boşluk oluşmuş sanırım. Ona bir bakalım. Saatlik. Evet. Boşluğumuz şu. Bunu bir çizelim. Tabii dursun. Şöyle bir gap'imiz var. CM vadeleri tarafında. Bitcoin'de. Belki bir geri çekilmede buradan tepki alması muhtemel olabilir. Orasını doldurmak isterse şayet. Ethereum vadelilerinde ise yukarıda gap'lerimiz var. Ethereum açısından güzel bir görüntü. Özellikle zaten 3047 dolar seviyesinde demiştik ya dostlar, asıl direncimizin. Burada da zaten ciddi bir gap var dostlar. Ve yine 2640 dolar ile 2540 dolar arasında da bir gap'imiz var Ethereum tarafında. Umarım önümüzdeki günlerde kaliteli bir şekilde dolduracağı günler de görürüz. Umarım yakındır diyelim. Evet. Şöyle geçiş yapayım chat ekranıma. Bakalım nerede kaldık. Recai Batmaz yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Murat Hocam hello demiş. Hoş geldiniz Murat Hocam. Hasan Hocam. Hasan Hocam nerelerdesiniz Hasan Hocam? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün değerli bir yayın demiş. Evet. Serkan Karadeniz. Hocam ada bakabilir miyiz? Bakarız. Hocam altcoin bakıyorsanız Rune bakar mısınız? Bakarız tabii ki. Şu an not alıyorum altcoin'lere. Ethereum canın cehenneme yeter Allah belası demiş Necdet Ural. Bütün kinini, nefretini, öfkesini kusmuş. Ethereum'dan çektik yani daha çok zaten hocam haklısınız yani. Diyecek söz yok. Ethereum'dan sağlam çektik. Ne yazık ki. Hülya Özdener. İyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Teşekkürler Necdet Hocam. Sağ olun. Doge 34 sente gitmek ister gibi duruyor. Hem futures hem de spot'ta pozisyon aldım. Biri %10, diğeri %130 kârda. Bakalım bekleyip göreceğiz demiş. Hocam güzel direnç bölgelerinde kâr realizasyonu yapabilirsiniz. Stopunuzu da girişe çekersiniz. Artık o işlemden zarar elde etme potansiyelini, ihtimalini tamamen ortadan kaldırmış olursunuz. Güzel olur. Karar sizindir. Altcoin bakabilir misiniz? Not aldım. AVAX yakın vade yorumu mümkün mü? Teşekkürler demiş. AVAX'ta not alıyorum. AVAX yakın vade demiş. AVAX'ta beğendiğim ürünlerden bir tanesi. SEC Ripple davasının düşünü iyi haber mi hocam? Çok iyi haber. Az önce de Ripple'a o yüzden baktım. Haber bana da geldi. Ama hareket görmedim. Ape bakabilir misiniz? Ape'de bakalım. Recai hocam Ethereum direnç demiş. Direnç noktalarını söyledim. Hocam. Direnç noktalarını söyledim. Hocam Nil USDT bakar mısınız? İşleme girmeyi düşünüyorum. Nasıl düşünüyorsunuz? Short mu, long mu? Onu da söylerseniz. Nil USDT Perp diye bakacağım ona. Ama long mu düşünüyorsunuz? Short mu düşünüyorsunuz? Kaç x düşünüyorsunuz? Nereden itibaren girmeyi düşünüyorsunuz? Onu söyleyin. O şekilde bakalım. Short hocam demiş. Tamam. Short olarak bakacağım. Benim XCN'de bir shortum vardı. Onu %95 kârda kapattım.
%95 kârda kapattım. Tamamen kapattım. Bitcoin güzel yükseliyor diye belki altcoin'lerde de kıpırdanma gelir gibi bir durumda zarar, yani kârda olan işlemimizde tekrardan zarara dönmeyelim diye kapattım. Yani aldım, güzel de kâr verdi. Kapattım. Ethereum'da tabii ki tekrarlarım hocam, ne demek. Bulamadıysanız tekrarlarım. Şöyle tekrardan döneyim ama grafiğim aklımda değil çünkü seviyeler. Ethereum ilk önemli direnç 2158 dolar hocam. 2158 dolar seviyesi. 2150 diyebilirsiniz. 2150 dolar seviyesi önemli bir direnç. Çok kıymetli gördüğüm bir direnç. Geçmişten gelen bir direnç. Destekti tabii ki. Direnç haline geldi kırıldıktan sonra aşağı yönlü. Bu seviyeyi önemli görüyorum. Keza alt zaman diliminde de şu kanalı takip etmek gerektiğini düşünüyorum şu an için. Eğer zaten üst bandı tekrardan bir temas gelirse direnç temasında yapmış olur. Oradan bir minik geri, yani tekrardan kanal alt bandına kadar bir geri çekilme durumu da görmek mümkün olur diye düşünüyorum. Ondan sonraki direnç seviyemiz 2400 dolar. Ondan sonraki de 3000 dolar. Destek seviyemiz ise aşağıda 1735 dolar. 1735 dolar aşağı yöne kırılırsa 1400 dolara kadar bir hareket görmek mümkündür Ethereum'da. Ne yazık ki. 100 Ethereum 1950'den 30x long'tayım. Dirençlerde hedge shortlayıp kar realize etmek istiyorum. Pozisyon kapatıp azaltmak yerine. Hocam fikrinize. Mümkündür hocam. Mümkündür. Yani yapılabilir. Lakin Ethereum'un biraz daha böyle bekletme potansiyelini düşünerek belki bir miktarda kar realizesi yapmanız mantıklı olabilir. Yani hedge shortlayarak tabii ki yapabilirsiniz. Ama kar realizesi yapıp pozisyonu ufaltmanız da mantıklı olabilir hocam. Tamamen kapatmayın. Yani 1950 dolardan short'a girmiş bir trader olursunuz. Pardon, long'a girmiş bir trader olursunuz. Yani belki önümüzdeki günlerde 8.000 dolar gördüğünde Ethereum, yani 1950 dolardan 30x long'um var dersiniz yani. Yani pozisyonu ufaltırsanız biraz da o pozisyonu 8.000 dolara kadar taşınacaksa o pozisyon daha rahat taşınır. Ya bilmiyorum bakiyeniz. 100 Ethereum demişsiniz mesela, işlem aldınız. Belki arkada bir 1000 Ethereum daha vardır, onu da bilemem. Yani herkesin kendi portföy büyüklüğü doğrultusunda, oranı doğrultusunda psikolojik yönetimi farklılaşır. Ama küçük bir pozisyon değil yani 100 Ethereum dediğiniz, yani oldukça ciddi bir pozisyon. O yüzden pozisyonu bir miktar küçültmek psikolojisini daha yönetmeye olanak sağlar diye düşünüyorum hocam. Rica ederim, ne demek? Rica ederim. Evet dostlar, altcoin'lere yavaş yavaş geçeyim. Ne soruldu? Tekrardan ifade edelim. Phantom soruldu. W soruldu. XRP soruldu. XRP'ye baktık. Tekrar kısaca bakarız. BOME soruldu. Cardano soruldu. Rune soruldu. Alt soruldu. AVAX soruldu. Yakın vade. Ape soruldu. NIL USDT soruldu. Perp short olarak bakılacak. Var hocam. Çok teşekkürler. Haklısınız. Çok beyefendi ve bilgilisiniz. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Güzel görüşleriniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınlar başkan demiş Hasan Ergen. Hoş geldiniz. ALCH short bakabilir misiniz? Tabii ki bakarım. Kaç x düşünüyorsunuz? ALCH short. BTC korelasyonu yüksek olan altlar coinlerin yapılarına bakarak teyit
aldığınız oluyor. Tam anlayamadım hocam. Bir daha tekrarlayacağım soruyu. BTC korelasyonu yüksek olan altcoin'lerin yapılarına bakarak teyit aldığınız oluyor mu? Şu ana kadar bu şekilde bakmadım hocam hiç. Daha çok şeylere baktım. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle sektörel bazda baktım. Yani genelde zaten sektörel bazda hareket ettiği zaman Bitcoin ile korelasyonu kopartıyor. Genelde Bitcoin ile ne zaman korelasyonu yüksek hareket ediyor ürünler? Tabii belli karakteri olan ürünlerde tabii mümkün olabilir böyle bir durum ama özel belirledim böyle bir ürün yok. Yani onu söyleyeyim. Biraz daha böyle piyasanın stabil yatay hareket ettiği, volatilitenin düşük olduğu zamanlarda daha çok korelasyon yüksek oluyor Bitcoin ürünlerde. Ama böyle bir teyidim yok hocam. Serkan hocam, hocam niyetli bir insansınız. Size kanım ısındı bir demiş. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Benim de öyle. 20x demiş. 20x tamam. 20x ALCH. Evet. Hemen geçeyim ekranıma ve altcoin'leri incelemeye başlayayım dostlar. Pardon. Pardon. Sözümüz vardı. Altcoin'leri inceleyeceğim. Sözümüz vardı. Sözümüzü yerine getirelim. Söz neydi? Söz biliyorsunuz hedef vardı. Süper chat hedefi 10 tane. Gerçekleşirse potansiyelini yüksek gördüğüm bir üründen bahsedeceğim diye söz vermiştim. Ömer hocam sağ olsun. Tek başına hepsini doldurdu. Hemen ondan bahsedeyim dostlar. Şimdi potansiyelini yüksek gördüğüm demem ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Yani düşmez mi bu ürün bir daha? Kesinlikle düşebilir. Ama ne yaparım ben düştüğünde? Ben düştüğünde belli kaliteli lokasyonlarda alınma devam ederim. Pozisyonumu arttırırım bu üründe spot olarak bakıyorum. Pozisyonumu arttırırım bu üründe. Bu ürünün geleceğini yüksek görüyorum. Ben bu şekilde davranacağım bu ürün özelinde. Alımlarımı da zaten yaptım. 3 kademe alım yaptım bu üründe. Daha da düşerse bu şekilde takip ediyorum. Alımlarımı arttırmayı planlıyorum dostlar. O üründe Chainlink dostlar. Chainlink anlık olarak şu yapıyı takip ediyorum. Kırılım gerçekleşirse yukarı yönlü şu hareket mümkün olabilir. Yani şu seviyeleri tekrarda 18 seviyelerine kadar bir düşüş görmemiz mümkün olabilir. Lakin tabii kırılım yukarı yönlü gelecek diye bir şey yok. Mesela buradan short denenebilir şu an. Şu an short denenebilir bu üründe. Çünkü tam aslında trend teması noktasında düşünülebilir. Şöyle aşağı yönlü bir kırılım gelirse asıl garanti short burası verir. Nereye kadar? Aşağıları tekrar 12 dolar seviyelerine kadar bir düşüş görmek mümkün olabilir. Önemli mi benim için? Spot olarak düşünüyorum. Hayır önemli değil. Düşsün. Kademimi arttırırım. Bu projede ben gelecek görüyorum. Bu projede pozisyonumu arttırmayı düşünüyorum dostlar. Yani benim hedefim ne bu projede? Bir fiyat hedefi, basit bir fiyat hedefim şöyle ifade edeyim size. Tabii ATH kesinlikle görecektir. Evet. En basit fiyat hedefi dostlar bu üründe 230 dolar. Yani bu ürün bu potansiyele sahip diye düşünüyorum. O da buradan anlık olarak zaten 230 dolar
derse 14x gibi bir kazanç sağlıyor. Gayet de güzel bir kazanç olduğunu düşünüyorum dostlar. Link. Majör bir ürün zaten bildiğiniz gibi. Kilit açılımlarına baktığımızda %70'e yakın bir miktarının zaten kilidi açılmış durumda. Ve max supply. Yani sınırsız bir arzı yok. Bakınız sınırsız bir arıza sahip değil. Bu üründen benim beklentim yüksek. Gerek teknolojisi gerekse şu ana kadar yapmış olduğu işler çerçevesine baktığımda dediğim gibi potansiyelini yüksek görüyorum. Bu ürüne özel ayrı bir video da yapmayı düşünüyorum dostlar. Daha çok ağırlıklı temel analiz şeklinde ilerleyeceğim bir video da yapmayı düşünüyorum. Evet, sözümüzü tutmuş olduk. Ben bu şekilde yaklaşacağım bu ürüne karşı. Geçtim Phantom. Altcoin'lere başlıyorum. Phantom. Phantom'u direkt FTM'den bakıyorduk herhalde. Daha eski grafiği görmek açısından S-Coin'in grafiği daha yeni. 60 cent'ti şu an. S-Coin'e bakalım. SUSD. Aynen aynı seviyelerde. Tamam. Grafik güncelleniyor. Sıkıntı yok. FTM. USD. Şuradan bakabiliriz. Phantom şu seviyeden güzel tepki almış dostlar. Ve 54 direncinde 54 cent direncinde yukarı yönlü kırmış olması da iyidir. Şu an için takip etmemiz gereken şey şudur Phantom'da, S-Coin'de, Sonic'te. Şuradaki düşen trend bir üçüncü temasla trend oluştu deriz. Üçüncü temastan sonra bir geri çekilme durumu söz konusu olabilir. Tekrardan belki bir 55 cent civarlarına kadar bir geri düşüş görülebilir. Ondan sonra trend kırılımı ile birlikte bir retest, ondan sonra yukarı yönlü hareketini başlatan bir Sonic Phantom görmemiz mümkündür diye düşünüyorum dostlar. Phantom için söyleyeceğim budur. Bu kısa vade yorumdur Phantom için. Yani orta vade diyeyim, kısa vade değil. Daha böyle uzun vade yorumda şuradaki düşen trend kırılımı Phantom'da. Bakınız çok kaliteli bir düşen trend var burada. Bu düşen trendin kırılımı, yukarı yönlü kırılımı. Tabii öncelikle 1 dolar seviyesinin kırılması lazım. 1 dolar seviyesinde de önemli bir direnç var. 1 dolar seviyesi kırılsın. Ondan sonra trendimiz kırılsın. Asimetrik kazanç potansiyeli anca o zaman sağlar diye düşünüyorum. Buyurun. Serkan hocamın özel isteği W. W'da da kanal alt bandına temas gerçekleşmiş. Oradan güzel bir tepki almış. Evet. Şuradaki yapıda bakınız fake out olarak bırakmış şurasını. Tekrardan içeri girmiş. Ani yükselmiş. Bu yani genelde böyle yapıyorlar ya. İçeri almamak için. Bu şekilde yükseltiyorlar. Nereden dönmüş? Şuradan dönmüş. Şu bölgeden dönmüş. Şu bölge tutmaması iyi değil. Tekrardan fiyatı şu bölgeler tutabilir. Şu bölgelerden tutup tekrardan şöyle bir yapı görmemiz gerekir Phantom'da. Yeni yüksek tepesini oluşturmuş. Güzel. Yeni bir yüksek dip, yani şu dipten daha yüksek bir dip görmemiz gerekir W'da. Bu yapıyı görelim. Bu yapıdan sonra zaten ilk hedef neresi olacaktır? 14 cent civarları olacaktır. Yani kanal orta bandına bir temas görmek mümkündür diye düşünüyorum. Tabii oradan da bir ufak geri çekilme belki görülebilir. Onun kırılmasıyla birlikte kanal üst bandına kadar bir yükselme görmek mümkündür diye düşünüyorum. Tabii piyasanın genelinde izin vermesi gerekir bu da. XRP'ye tekrardan bakalım, haberle birlikte bir değişiklik oldu mu?
XRP'de hayır. O haber aslında eski bir haberdi zaten hocam. Yani SEC zaten XRP Ripple davasını düşürdü. BOME USDT. BOME hiç sevmediğim ürünlerden bir tanesi. Direkt onu söyleyeyim. 2.6 yani birçok ürün 1.618'ine kadar düştü. BOME 2.618'ine kadar düşmüş. Yani ve meme coin, ben meme coinleri genel olarak yatırımlık olarak değerlendirmiyorum. Sadece vadeli tarafta fırsat görürsem, yani yapı bir yükselen veya düşen bir yapı görürsem, mesela şunu görseydim şurada short girerdim. Ama kaçırıyoruz yani. Şurada short girilebilirmiş yani. Yani şu kırılımla birlikte retestini de yapmış. Çok da güzel short fırsatı tanımış. Keza ama meme coin'lere genel olarak bakmıyorum zaten. Takip etmiyorum. Kendi şahsi olarak takip etmiyorum. Mesela şurada. Şurada zaten short'a girme imkanı vermiş. Onu geçtim. Şurada da vermiş yani. Şu kırılımda da vermiş yani. Şu kırılımda retest yapmamış ama yakalanabilseymiş şu kırılımdan itibaren bile girilebilirmiş yani short'a. Zaten short giren zaten BOME'de güzel kazanmıştır diye düşünüyorum. Bakalım. Oy 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 oy. Oy oy oy. Anlık olarak %80. Vahşet. Şimdi bakalım. Şu anki durum nedir? Şu anki durum tam bir direnç bölgesinde hocam. Direnç bölgemiz de şudur. Şu direnç bölgesi kırılırsa en azından şu tepenin üzerinde tekrardan yeni bir tepe oluşturursun. Yaptığı geri çekilmede bu direnci kırdığı dirence destek olarak görüp oradan tepki alacağı bir düzeltme yapması önemlidir diye düşünüyorum. Ondan sonraki direncimiz bu seviyeler. Seviye daha iyi oldu sanırım, evet. Ondan sonrası bu seviye. Yani buraya kadar gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Siz sormuştunuz sanırım Hidayet Hocam. 3 ay önceki durumuna gelir mi diye. Siz mi sormuştunuz? Yani bu üründe yani inşallah diyeyim ya. 3 ay önceki seviye şudur. Yani buradan bu ürün 3x yapar, 2,5x yapar mı diye soruyorsunuz tekrardan. Yani yapmaz diyemiyorum ama bu riske de girmem yani. Böyle bir üründe girmem en azından. Geçtim Cardano. Ada. USDT. Bir meme hype ile birlikte yapmaz diyemem yani. Yapar mı? Yapar. Adada gerçekten kaliteli bir direncinde desteğinde tutundu. 68 cent seviyesi. Altına sarkmış olsa da burada beni de gerçekten korkutmadı değil yani. Şu yani kaybettiği noktada beni de gerçekten korkuttu. Ama tekrardan üzerinde kalıcılık sağlamış olması önemli. Şu düşen trendin kırılmasıyla birlikte Cardano'da güzel hareketler görmemiz mümkün. Cardano'yu sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Ağında ne kadar da para akışı olmasa da yani ağında para kitlenmiş para miktarı düşük olsa da sevdiğim ürünlerden, kaliteli ürünlerden bir tanesi bence. Ki yatırımcısına da öyle çok ciddi bir miktarda kaybettirmemiştir şu zamana kadar. Seviyorum ya Cardano'yu da, elimde bir miktarda var zaten. Şu düşen trend yukarı yönlü kırılırsa zaten yeniden güzel hareketler görmek mümkündür diye düşünüyorum. Anlık olarak baktığımda 84 cent seviyesi önemli bir direnç. 84 cent seviyesinde
bir tepki yemesi muhtemeldir. Ondan sonraki direnç alanında 1.20 seviyeleri, 1.19, 1.20 seviyeleri önemli direnç seviyeleridir. Rion USD diyelim. Torchain. Şöyle günlükte bakalım. İncelememiş miyim ben bu ürünü daha önce hiç ya? Hiç duymadığım bir ürün değil. Duyduğum bir ürün yani. İşlem almadım tabii ki daha önce de. Şöyle bir trendi var. Bu trend de gayet kaliteli bir trend. Kırılımı güzel paralar kazandırabilir. Şurada bir desteğimiz mevcut. Şurada bir destek alanımız mevcut. Hiç çizgilerle uğraşmayayım. Şu destek alanı. Nereden? Şunu kaldıralım. Şu hareket tam bir range yani. Şurada takılmış, destek oluşturmuş, kırmış, retestini yapmış, yürümüş gitmiş. Yani o yüzden önemli bir destek alanı burası. Tam manasıyla alanı. Keza yaptığı düşüşte buradan tekrardan tepki almış. Yine muhtemel tepki alacağı bölge olduğunu söylemek mümkün. Yani eğer alım yönlü yani bu ürün beğeniliyorsa temel tarafta kaliteli bir ürün olarak değerlendiriliyorsa ve alınmak isteniyorsa bu üründen bu bölgede bir kademe alım yapılması mümkündür. Düşerse 75 sent seviyesinde bir kademe daha alım yapılması gerekir dostlar. Daha altına düşerse iyi olmaz. 75 sent seviyesi çok önemli, majör bir destek seviyesi dostlar. Belki stop bile olmak gerekebilir. Çünkü zira ondan sonra görülebilecek seviye 33 sent seviyeleri. Biraz riski olan bir ürün çünkü seviyeler arasında ciddi farklar var. Tabii burada kalıcılık sağlaması durumunda tekrardan şu trende bir temas durumu gerçekleştirmesi mümkündür dostlar. Tekrardan belki bir geri çekilme gelir mi? Şuralara kadar bakınız. Şu seviyede de bir direnci mevcut ürünün. Bu seviyelere kadar bir geri çekilme mümkün olur. Belki kırılma birlikte yükselen bir yapı oluşturması mümkün olabilir. Tabii ürünün kalitesi noktasında bir şey söyleyemeyeceğim bilgim olmadığı için. Ama trend temasına kadar bir hareket bile gelmiş olsa buradan 4x kazandırıyormuş. Güzel. Gayet güzel. Geçtim alt. Alt USD. Bu ürün de şurada vermiş. Bunun da aslında kanalı var. Şöyle orta band temaslarına bakalım. Şöyle sanki daha iyi oturuyor. Orta bantlar itibariyle evet. Çünkü şuradaki orta band temasları bakınız daha iyi oturuyor böyle. Şöyle bir kanalı var bunun da. Evet. Kanal alt bandına temas gerçekleşmiş. Zaten şu bölgeyi büyük ihtimal şurada aynen hangi seviyesi 1.618 seviyesinden de tepki almış konumda. Fibonacci'mi kaldırayım. Durmasına gerek yok. En azından bir kanal orta bandına kadar bir hareket gelip şuradaki box'ın üst bandına kadar bir düzeltme yemesi mümkündür. Ondan sonra kırılım gelirse yani şu şekilde kırılım gelirse yani şuralara kadar bir hareket yaptı diyelim. Kanal box alt bandına kadar üst bandına kadar bir düşüş geldi. Kırılım yaptı. Bu şekilde geldi. Ondan sonra bu şekilde yükselen bir yapı oluşturması muhtemeldir diye düşünüyorum dostlar.
Yani bu üründe de değerleme yapmak isteyenler bir kademe burada burası aslında uygundur diye düşünüyorum. Lakin özellikle şu seviye kırılırsa stop bile olmak gerekebilir. Çünkü ondan sonra yapacağı düşüşler çok can yakıcı görünüyor. Gerçi seviyeler arasında yani grafik üzerinde küçük görülüyor ama şu an baktım %30, %25 gibi bir oran. Hiç az seviyeler değil. Yani riski minimumda tutmak için alım miktarı da eğer alınacaksa bile çok düşük tutulabilir hocam. Evet. AVAX. AVAX kısa vade soruldu. USDT. O AVAX da güzel gitmiş. 23 dolar seviyelerindeki direncine kadar diyeceğim. Aynı zamanda şuradaki düşen trendine bir temas gerçekleştirmiş. Güzel görünmüş. Bu trend önemli. Bu trend şöyle bir temas gelir. Kırılım geldikten sonra 23 dolar seviyesindeki direnci de kırar. 30 dolara gider yani. Şuradaki düşen trendimiz yukarı yönlü kırılırsa 30 dolar yakın görünüyor yani. Ama tabii trendi takip etmek lazım. Kırılımını görmek lazım trendin. Kırılım yapacak ki günlük grafikte bakıyoruz aslında. Yani o kadar da yakın vade olduğunu söyleyemeyiz. Saatlik yapıyı incelemek lazım. Daha böyle alt zaman dilimlerinde bir şey söyleyebilmek adına. Evet. Bir yapı yok saatlik grafikte. Belki şuradaki yapıya bir boğa bayrağı demek mümkün olabilir. Şurada bir ikili dip oluşturmuş. Kırmış zaten yukarı yönlü hareketini gerçekleştirmiş. Kriter 23-21 seviyesi. Kırılsın yukarı yönlü. Retestini atsın. İşleme girilir. Long yönlü işleme girilir. Stop neresi verilir? Stop da mesela diyelim ki kırdı. Tekrardan şuralarda bir test hareketi yaptı. Örnek veriyorum. Şuralardan işleme girmek mümkün olduysa şayet şuralardan. Şurada stop olmak gerekir. Yani %4, %5 altta. O da %-30 R'ye kabul ediliyorsa mesela 6x bir long uygun olur diye düşünüyorum. Ondan sonraki ürün Ape. Ape USDT. Evet, Ape'e bakalım. Kırılım mı? Ape'de bir kırılım gelmiş dostlar. Evet. Ape'de bir kırılım gelmiş. Şuradaki düşen trendi kırmış. Ape. Bir şey beklensin ama. En azından. Yani spot olarak alınacaksa bile yani şurası bir beklensin. Şurası bir beklensin. Bir retest hareketi 54 cent. Buradan belki işleme girilip güzel kazanç sağlanabilir. Tabii ilk hedef neresi? İlk hedef olası bir yükselişte 65 cent. İkinci hedef 77 cent. Üçüncü hedef 86 cent şeklinde ilerler dostlar. Ama düşenini kırması güzel. Tabii kısa vade bu.
daha uzun vade bir yorumda bulunmak için şuradaki düşen trendi takip etmemiz gerekiyor dostlar. Şuradaki düşen trend kırılırsa bakın burada aslında kocaman bir W var. Yani buraya kadar mesela 2.74 dolar seviyesine kadar bir yükseliş yaparsa benzer şekilde bu arkadaş zaten trendini de yukarı yönlü kırmış oluyor. O zaman zaten yani şuradaki formasyon boyu kadar tekrardan bir yükseliş sağlar. Yani 15 dolar seviyelerine kadar. Yani ATH seviyelerini tekrardan o zaman gösterme imkanı sağlar. O da güzel 36x falan bir para yapıyor yani şuradan giren birisi için. 35x'e kadar yakın bir para yapıyor. Ama tabii riski minimumda tutmak lazım. Kademeyi hiçbir zaman unutmamak gerekir. Kademeli alım candır. Hocam bunda grafik yok. Grafik nerede? Hani grafik? Nil USDT Max daha eski grafik. Hocam girilebilir mi short'a? Nerede girilebilirmiş? Şurada girilebilirmiş. Bakınız. Kanallar çok önemli. Şurada girilebilirmiş. Retest yapmış. Şurada girilebilirmiş. Hedef ne? Basit hedef. Zaten neredeyse gelmiş hedefine ya. Geç mi kaldık acaba? Ama grafikte yok ki hocam doğru düzgün şu an. Belki bir 52 sente kadar belki bir deneme yapılabilir. Yapılsa bile yani 52 sente kadar 53 sente kadar bir short deneyecekseniz bile hocam nerede stop olmanız lazım? Yani şayet bu arkadaş yani %7 stopu kabul etmeniz gerekiyor. %7 yukarı stop koyacaksınız. O şekilde bir işlem olabilir. O da RR metoduna uygun mudur? Bir bakalım. En azından 3'er işlem kazanç vermesi iyi olur. Şu seviye dedik. Ama vermeyecek o kadar hocam ya. Yok. 53 sent mi dedik? 53 sent. 1.84 risk ödül oranı. Yani siz bakın artık hocam. Ama çok yeni ürün ya. Bu tarz yeni ürünlerde grafik oturmamış falan. Riski yüksek olur. ALCH USDT Europe. ALCH short 20x short dendi. Düşünebilir mi? Bir bakalım. Bu arkadaşa bir bakalım. Genel bir yapısına bir bakalım önce. Evet, tam dirençte. Short düşünebilir. 20x mi düşünülebilir? Ona bir bakacağım. Hocam kesinlikle ve kesinlikle şu iğne ucunun üstüne attığı zaman stop olmak lazım. Çok yüksek bir oran veriyor o da. 20x çok hocam ya, 20x short. Gerçekten çok. Dağıt zaman dilimlerine bakayım. Şöyle şu kırılsın mesela. Şu kırılsın. Şöyle retest yapsın. Şurada short'a girilecekse şayet
%6 üstünde stop olmak lazım. En az %6 üstünde stop olmak lazım. 20x çok. Gerçekten çok. Yani burada nerede? Şurada %5 yukarıda. O da şurası ki çıkabilir. Likit ediyor yani. 20x çok fazla. Benim bunda açabileceğim maksimum short nedir? 4x'tir. 4-5x'i geçmez yani. Niye? Çünkü ben %30 zararı kabul ediyorum açtığım işlemlerde. O sebepten dolayı. Evet. Nerede kalmıştık? Chat ekranımda. Hemen döneyim. Hocam Bitcoin short denilir mi şu an? Neredeymiş Bitcoin bakalım. Bitcoin'e konuştuk ama bir daha konuşalım. Kırılım bekliyorum demiştim ben Bitcoin'de. Kırılım gelirse short denemek mümkün olabilir. O kırılımı da nerede bekliyorum? Yani şöyle şu an için short denmez. Şuraya tekrardan değerse burada bir short denenebilir ama çok yani ufak bir üstünde stop olmak koşuluyla. Çünkü kırarsa 92'ye kadar yolu var. 86.000 hangi seviye? Şu seviye. 86.800 seviyesini aşağı yönlü kırarsa orada bir short denenebilir. Ee, Yine nerelerde stop olmak koşuluyla? Yine 87.600 ya $1.000 üstü, $1.000 kadar üstünde stop olunabilir. Ama benim asıl beklediğim kırılım şudur hocam. Şu kırılım gelsin, retest yapsın. Şuradaki yükselen trend kırılım gelsin, retest yapsın. Orada ben bir short deneyebilirim şurada. Rica ederim Süleyman hocam, ne demek? Creative Watermelon. Merhaba, Ondo bakabilir misiniz? Bakarız. Ondo. Ondo da seviyorum. Ondo'yu da sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Rica ederim. Rica ederim. Hocam tatlış ve ciciş coinler çıkartıp sonra dolandırayım diyorum piyasayı. Çok yapan çok hocam. Siz de yapabilirsiniz yani mümkündür. Piyasalar artık işlem açtırmıyor spotta dahi. Diplere yakın noktalardan aldıklarım yükselirse kazancım olacak. Harika inşallah. İnşallah hocam. Bol kazançlar. Bol kazançlar. Hocam demedi demeyin. Boğa tırı yükselişinde olduğu gibi BTC yükselecek. Altlar düzeltmelerle fena ezilecek. Sonra altları kimse dipten almaya yetişemeden yükseltirler gibime geliyor. Strateji tekrarı. Boğa tırı derken anlamadım. BTC altlar yükseltmelerle fena. Yani şöyle Bitcoin yükselirken altların nasıl hareket yaptığına bakmak lazım biraz. Total grafiklerini incelemek gerekiyor burada. Yükselirken total grafikleri nasıl hareket yapıyor, dominans grafiği nasıl hareket yapıyor onlara bakmak lazım. Yani e, onlara bakmadan bir şey demek doğru değil. Dediğiniz olmaz mı? Olabilir tabii ki, mümkündür. Çok mümkündür. Daha önce olmadı mı? Çok sefer oldu. Ama yani şimdiden buna göre bir pozisyon almak pek doğru değil diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Form eski adı Binary X için short bakabilir misiniz? Binary X form. BNX yani. Değil mi? BNX. BNX'in şeyleri eski grafikleri tamamen ortadan kalktı sanırım ya. O iyi yayınlar hocam demiş. Süper chat de yollamış. Hocam hoş geldin.
Hoş geldin. Teşekkürler. Teşekkürler. Süper chatlerde moral oluyor. Teşekkür ederim. Evet hocam. Tamam. Tamam. Bakalım. Ne soruldu? Ondo soruldu. Önce Ondo'ya bakalım. Hüsnü hocam senin yok mu ya? Ya o kadar süper chat attın. Yayınlar demek için atmadın inşallah. Varsa sorun sorabilirsin. Cevaplarız. Ondo. Onda da benim bir hazır grafiğim olacaktı. Nerede çizmişim ben onu? Evet burada. Evet, Ondo kanal orta bandına temasını gerçekleştirmiş. Buradan bir minik düzeltme durumu söz konusu olabilir. Evet. Zaten o düzeltmeyi de yapıyor gibi şu an için baktığımda. Kanal orta bandı yukarı yönlü kırıldığı takdirde Ondo'da ilk etap 1.15'i görürüz diye düşünüyorum dostlar. Ondo seviyorum ya Ondo'yu. Ve şurada güzel bir destek lokasyonu, güzel bir alan yaratmış yani Ondo. Yani şu bölge fırsat bölgesi Ondo için. Ondo'dan beklentim de iyi. Yüksek yani. Ondo'da güzel işler yapabilir diye düşünüyorum. Daha çok şu düşen yapı kanal yukarı yönlü kırıldığı takdirde çok güzel işler, yapılar, fiyatlar görürüz diye düşünüyorum. Onda da bir sene boyunca kilit açılımda yok bir de yani. Ondo'nun. Yaklaşık 10-11 ay değil. Şimdi BNX USDT bu grafik tamam çalışmıyor artık. Form bakalım. Form USDT Perp Binance'te var herhalde. Var. Perp Bybit'te var sadece. Short deneniyor mu dediniz? Evet şu grafik sanırım daha iyi. Grafikten bakalım. Biraz erken hocam short için. Çünkü düzeltmesini sağlam yapıyor. İndikatör düzeltmesini sağlam yapıyor. Buradan bir yukarı atak daha beklemek mümkündür. Ya o yüzden. Özellikle şöyle bir dönüş görülürse şöyle salına salına şöyle bir dönüş görürseniz şeyde de şu şekilde bir yapı oluşursa gider yani tekrardan. Short için erken BNX. Ne zaman denenir short? Şu seviye aşağı yönlü kırılırsa öyle denenir. 2.18. Yani şu taraf yani 2.15 2.18 arası kırılırsa aşağı yönlü o zaman ya oraya yapacağı bir retest hareketinde short denenebilir.
Hocam Kasım'ın %60 ile maldayım. Daha düşerse ne olur derseniz. Ormanda, çadırdayım ve karavanda ne olacak? Kapadokya ve mağaraya geçelim. Yaşarım. Turistlere hem çay, şeker, para verir. Olur hocam, mümkündür. Güzel plan bence. Niye olmasın? Çok teşekkür ederim onda bilgileriniz için. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler hocam demiş. Rica ederim. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Evet dostlar. 2 saate yakın bir yayın gerçekleştirdik. Umarım faydalı olmuştur. Bir anda herkes bir anda mı çıktı yayından? Bir anda bir herkes çıktı, tekrardan geldi sanki. Gördüğüm kadarıyla. Ya da bir hata mı oluştu yayında? Allah Allah. Neyse. Neyse dostlar, benden bu kadar bu akşamlık. Kendinize çok çok dikkat edin. Herkese bol kazançlar, iyi akşamlar.